Merhabalar. Film havasını etki eden bir diğer faktör de kameranın nasıl desteklendiğidir. Ya da buna kamera stabilizasyonu da diyebiliriz. Örneğin bir DSLR ya da aynasız bir fotoğraf makinesinde elde çekilen bir görüntüde eğer sensör üzerinde ya da lens üzerinde bir sarsıntı önleme özelliği yoksa çok küçük rahatsız edici titremeler olacaktır. Ancak bir sinema filminde genellikle en çok kullanılan kamera destekleme yöntemi omuz desteğiyle kullanılan bir kameradır. Omuz çekimlerinde yine sarsıntılar olacaktır. Ancak genel ve rahatsız etmeyen daha bilinçli sarsıntılar olacaktır. Bu elde çekilen bir görüntü gibi rahatsız edici olmayacaktır. Günümüzde ise pek çok kamerada yeni sensör üzerinde sarsıntı önleme özelliği yer almaya başladı. Sensör üzerinde sarsıntı önleme ya da IBIS, elin sebep olduğu küçük titremeleri çoğunlukla çözmekte. IBIS ile henüz tek sorun aşılamadı. Bu da geniş açı lenslerle yapılan çekimlerde sensör stabilizasyon sisteminin çalışma şeklinden dolayı maalesef perspektif bozulmaları ve görüntünün köşelerinde bükülmeler olması. Ancak full frame için 35 mm, APS-C için de 24 mm ya da daha dar lenslerde genellikle bu sorunlar yaşanmıyor. Bunun dışında kamera hareketi de çektiğiniz görüntülerin film havasına sahip olmasında önemli bir etken. Bir filmde genellikle vinç, şaryo gibi aletler kullanılarak çeşitli kamera hareketlerinden faydalanabilmekte. Bu tarz büyük kamera hareketleri bize gösterişli görsellikler sunabiliyor. Buna alternatif olarak daha serbest ya da daha detaylı kamera hareketleri için gimbal, steadicam gibi çözümler bulunmakta. Çalışma sistemlerinde elektrikle çalışan motorların olduğu gimbal'lar kamera vinçlerinde ve çeşitli başka alanlarda kullanılabilmekte. Tek elde ya da çift elde kullanılan gimbal'larda ya da Arri Trinity gibi yine bir operatör tarafından kullanım için geliştirilmiş gimbal sistemlerinde aynı sabitleme seviyesi sağlanabilirken zaman zaman gimbal'lar en profesyonel operatörlerde dahi biraz mekanik duran görüntülere sebep olabildiği için daha doğal olan ve yer çekiminin etkisinden faydalanarak elektrik ihtiyacı olmadan kullanılabilen Steadicam çözümleri sinema filmlerinde kamera hareketleri için omuz desteğinin ardından en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Futbol maçlarında da görebildiğimiz Steadicam operatörlüğü sinemada uzmanlaşılmış bir alandır ve Steadicam operatörleri genellikle sadece bu işi yapar. Bunun dışında sinemada çok fazla görülmese de bazı filmlerde özel sahnelerde çok yüksek karelerde ağır çekim için sıkça reklam filmlerinde ve bazen de müzik kliplerinde görebildiğimiz robot kamera sistemleri de bir destekleme yöntemidir. Robot sistemler ya da kamera hareketlerinin kaydedilebildiği kamera destek sistemleri birebir aynı kamera hareketini tekrarlanarak yapılacak çekimlerde compositing için, görsel efekt için kullanımlarda tercih edilebilir. Örneğin bir kamera hareketi gereken bir sahneniz var ancak yeşil ya da mavi perde kullanamayacağınız bir durum var. Kamera hareketinin de mutlaka olmasını istiyorsunuz. Bu durumda görsel efekt olmasını istediğiniz sahneniz için kaç plan çekilmesi gerekiyorsa her planı 2 ya da değişimin gerektiği versiyon sayısı kadar milimetrik olarak aynı kamera hareketiyle çekerseniz ışığın da hiç değişmediği kontrollü bir ortamda çektiğiniz görüntüye görsel efekt uygulamanız mümkün olabilir. Tek elle kullanılan gimbal'larla biz Steadicam'in kısmen de olsa bir kamera vincinin ve bir şaryonun yaptığı işleri makul ölçüde yapmak mümkün olsa da elbette her aletin prodüksiyon seviyesine göre ve ihtiyaca göre yapılan işlerde yeri bulunmakta. Örneğin çok yavaş, mesela 30 saniye ya da daha uzun süren bir kamera hareketi motorize bir slider'la ya da başka bir motorize sistemle yapılabilecekken elle hemen hemen yapılması imkansız. Ve bir filmde çok ağır bir dolly hareketi sizin hikayenizi anlatmanız için hayati olabilir. Keza sinemada bu tarz unutulmaz kamera hareketlerini aklımıza getirmemiz mümkün. Yine bir şaryo ya da dolly track'te bir savaş filmi için alternatifsiz olabilir. Savaş filmlerinde Steadicam'ler de sıkça kullanılır ancak bazen de tek bir plan için dahi olsa belli sistemleri bir defalık da olsa kullanma ihtiyacı duyabilirsiniz. Sinemada bütçe el verdiği ölçüde ihtiyacınız doğrultusunda kamera destek yöntemini seçerek istediğinizi gerçekleştirmeniz hikayenize fayda sağlayacaktır. Zaman zaman fedakarlıklar yapılması gerekebilir. Çünkü unutmamak gerekir ki film izlerken nasıl çekildiğini hiç düşünmediğimiz bize sıradan gelen bir sahne oldukça uğraştırıcı ve maliyetli bir plan olabilir. Planların süresi ve çekilen aksiyonun prodüksiyon maliyeti de buna etki ederken bazen sıradan bir plan dahi sanıldığı kadar basit olmayabilir. Bir görüntü yönetmeninin işlerinden bir tanesi de bir filmde kamera açılarına, kamera hareketine ve çekilecek planların diğer detaylarına yönetmenle birlikte karar vermesidir. Film havası elde etmekte önemli etkenlerden biri de kamera desteğidir.